Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. İlginç pişirme tekniğiyle evde yaş yufka nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Hiç hazır almaya gerek kalmayacak şahane yufkalar hazırlayacağız. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım tarifimizi. 5 su bardağı unu eleyerek uygun bir kaba alalım. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. Hamur yoğrulmaya başlanır. 2-2,5 su bardağı ılık su kullandım. Kontrollü bir şekilde ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Evet, hamurumu tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada biraz un ilavesi kullandım. Evet, hamurumu 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Rahat açabilmek için. 1 kase dolusu una 2 yemek kaşığı nişasta ekleyerek karıştırıyorum. Bunu açmada kullanacağım. Dinlenen hamuru tezgah üzerine alıyorum. Tekrardan yoğurarak gazını çıkartıyorum. Hamurdan şeritler keserek mandalina büyüklüğünde bezeler kesiyorum. Toplamda 21 beze kestim. Dilerseniz 20 beze de kesebilirsiniz. Evet, bezelerimi yuvarlıyorum. Tüm bezelerimi yuvarladıktan sonra uygun bir tepsiye alıyorum. Altına ve üstüne bolca un serperek üzerine temiz bir havlu kapatarak kenarda biraz bekletiyorum. İlk bezemi tek olacak şekilde açıyorum. Oklava yardımıyla orta incelikte bir hamur açalım. Çok ince açmayalım. Isladığımızda parçalanıyor yoksa. Orta kalınlıkta hazır yufka kalınlığında yufkalar açılır. Evet, ilk bezemi tek olarak açtım. İkinci bezelerimi 4 tanesini üst üste açacağım. Tek tek pasta tabağı büyüklüğünde oklava yardımıyla açalım. Aralarına bolca un serperek üst üste alalım.
bezelerimizi. Evet, üst üste açtıktan sonra bir merdane yardımıyla kenarlardan olacak şekilde istediğimiz ebata gelene kadar açalım. Daha sonra yufkaları tek tek ayırarak oklava yardımıyla istediğimiz ebata getirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Kolaylıkla açılan hamuruyla bu yufkaları yapmak gerçekten çok kolay. Hiç yorulmadan kısa sürede yaş yufka yapabilirsiniz evinizde. Ben 10 tane yufkayı açarak temiz bir sofra bezi üzerinde beklettim. Daha sonra pişirmeye geçtim. Pişirmede kullandığım sacı ocağın üstüne aldım. Ocağın 4 tarafını kısık ateşe getirerek sacımı ısıttım. İlk yufkamı seriyorum. 30 saniye geçtikten sonra yufkamı ters çeviriyorum. Evet, yufkamı ters çevirdikten sonra üzerine yaş yufkamı seriyorum. Evet, 30 saniye geçtikten sonra tekrardan ters çevirerek diğer yufkamı üzerine seriyorum hemen. Evet, bu sayede hızlı bir şekilde yaş yufkalarınızı pişirebilirsiniz. Ben 10 tanesini üst üste gelecek şekilde aynı yöntemle pişirdim. Dilerseniz 5-6 tanesini de üst üste pişirebilirsiniz. Veya daha fazla 30-35 taneyi de pişirebilirsiniz. Tercihe bağlı. Dilerseniz yufka ebatlarını küçük yaparak evinizdeki en büyük tavada da pişirebilirsiniz. Çevirirken oklava ile çevirmeye dikkat edin. En kolay çevirme yöntemi oklava ile çevirmedir. Evet, aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane 11 tane yufka olana kadar pişireceğim.
Evet, sonlara doğru yufkamı çevirmek zorlaştı ağırlaştığı için. Evet, son yufkamı da koyduktan sonra pişiriyorum. Daha sonra temiz bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Yufkalarımın hepsini ocağın altında kapatıyorum. Evet, yufkalarımız hazır. Bir suyla yufkalarımın tek tarafını ıslatarak yufkaları üst üste alıyorum. Bu sayede diğer tarafları da ıslanmış oluyor. Evet, diğer posta pişirdiğim yufkaları da aynı yöntemle ıslıyorum. Daha sonra yufkalarımı temiz bir sofra bezinin üzerine alarak kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra yufkalarımı tekrardan üst üste alarak kullanıma hazır bir şekilde bekletiyorum. Gördüğünüz gibi yufkalarım hazır artık. Hazır yufkalardan hiçbir farkı yok. Evinizde sizler de yaş yufka hazırlayabilirsiniz bu yöntemle. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone